Avrupa Birliği ve Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Gastrofish projesi, Yalova Üniversitesi Koordinatörlüğünde Suymer 1, Aksam ve Yunanistan, İtalya ve İspanya ülke ortakları ile yürütülmektedir. Bu proje kapsamında bugün Muhammed Bey ile su ürünleri yetiştiriciliği ve tüketimine dair bir görüşme gerçekleştireceğiz. Merhaba Muhammed Bey. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ben Muhammed Toğuç, Milas İlçesi İç Su Ürünleri Üreticileri Birlik Başkanıyım. Kendim toprak havuzlarda Milas bölgesinde üreticiyim. Bölgemizde toprak havuzlar yoğun şekilde üretim yapmaktalar. Levrek, çupra gibi deniz balıkları türleri üretmekteyiz. Bunun yanında granyoz, kaya levreği dediğimiz balık çeşitlerini de üretmekteyiz. Kısaca bölgemizin bilgileri bu şekilde. Peki tesislerinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki tesislerimiz karada tuzlu çıkan bölgelerde yer altından çıkan tuzlu suyu artezyen kuyuları vasıtasıyla iş makineleri vasıtasıyla açılan belli boyutlardaki havuzların, toprakta karada açılan havuzlara daha doğrusu o suyu vererek bir üretim yapılıyor, yani balık üretimi yapılıyor. Bu bir kültür balığı üretim şeklidir. Tıpkı denizlerimizdeki kültür balıkçılığı şeklinde ama tabii formatta farklılıklar var. Sonuçta karadayız. Peki süresi ne kadar? Üretim süresi. Üretim periyodu olarak da çok farklı değil. Denizdeki üretim periyoduyla aynı hemen hemen bir üretim şeklinde. Yani 2-3 gram olarak havuzlarımıza giren bir yavru balığın porsiyonluk boya gelmesi, 500 grama gelmesi diyelim 18 aylara falan tekabül eder. FCR olarak da hemen hemen 1,5 ile 1,8 arasında FCR oranlarımız da değişir. Tabii türlere göre de farklılık göstermekte bu. Peki tesislerinizde çalışan genç nüfus popülasyonu için ne dersiniz? Tesislerimizde oldukça rağbet gören bir nasıl demek lazım? Gençler tarafından rağbet görüyor yani tesislerimizde çalışmak. Sevilen bir sektör. Gençler buralarda çalışmayı tercih ediyorlar. Hemen hemen bu bölgemizde bulunan havzamızda ki bütün işletmelerde çevre köylerden, çevre mahallelerden diyeyim daha doğrusu, gençlerimiz iş imkanı bulmakta ve çalışmaktalar. Zaten bir sonraki sorumun da cevabını almış gibi oldum. Gençlerin sektörünüzde ilgileniyor mu? Tabii. Hani ilgilendiğini düşünüyor musunuz? Yani kesinlikle bahsettiğim gibi ilgileniyorlar. Bir de üretilen balıkların fabrikalarda işlenmesi, pazarlanması aşamasında da gençler bu paketleme, üretim tesislerinde çalışıyorlar. Orada da iş kolu bulabiliyorlar kendilerine. Bu da bizim yöremiz, bölgemiz için oldukça artı bir durum. Ekonomiye bölgemizin, dolayısıyla ülkemizin ekonomisine ciddi oranda da katkı. Yani bir istihdam kaynağı sektörümüz bölgemiz için. Bu sektörün içinden biri olarak, balıkla bu kadar haşır neşir olan biri olarak size desem ki balığı nasıl pişirmeyi tercih ediyorsunuz, nasıl yemeyi tercih ediyorsunuz? Tabii balık pişirmek, yemek kültürü çok farklı bir şey. Yöreden yöreye her zaman değişiyor ama burada biz genelde birçok çeşidi var pişirmenin. Efendim buğulamasından tutun da ızgarasına, tavasına varıncaya kadar. O balık türlerinin hangi pişirmeyle daha lezzetli olacağına da bağlı biraz. Genelde tercih edilen mangal türü daha çok tercih edilir bizde. Ama tavası da tercih edilir. Bu yerine göre evden eve, kişiden kişiye fark eden şeyler ama balık yemesi lezzetli bir ürün. Aynı zamanda omega 3 kaynağı, insanlar için çok besleyici bir ürün, sağlıklı bir ürün. Bu konuda da artık yöremiz, ülkemiz, beldemiz ne dersek diyelim. İnsanlar bunun bilincindeler. Balığı tüketiyorlar. Tabii ki bize düşen yine ayrı bir görevler var. Gerçek sivil toplum kuruluşları olarak gerçekte bunlarla ilgilenmemiz kesinlikle çok önemli. Bunu balığın tanıtımı, pişirmesi konusunda eğitici, bilgilendirici faaliyetlerde bulunulmalı bence. Ki bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. Peki çalışmalar yapıyoruz dediniz. Biraz örnek verir misiniz? Şimdi şöyle bir örnek vereyim. En tepeden vermek istiyorum. Şimdi biz üretici birliği olarak bir de merkez birliğimiz var Ankara'da. Bu merkez birliği vasıtasıyla çeşitli medyada tanıtım, işte balık pişirme gibi reklam çalışmaları yapılıyor. Afişler bastırılıyor, bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Bu konuda da önümüzdeki günlerde, ilerleyen günlerde daha da ciddi çalışmalar yapılacak.
Peki balık fiyatları desem ne dersiniz? Balık fiyatlarını genelde maliyetler, girdi maliyetleri belirliyor. Maliyetlerin çok arttığı zamanlarda ister istemez fiyatlar yükseliyor. Üretici yem maliyeti, bir de bizim burada ekstra olarak toprak havuzlarda suyu havuzlara vermek için enerji kullanıyoruz. Elektrik enerjisi kullanıyoruz. Bu elektrik enerjisinin maliyeti bizim maliyetlerimizi, üretim maliyetlerimizi arttırıyor. Genelde cüzi miktarlarla çok aşırı karla satılmıyor. Yani ama girdi maliyetleri konusunda, özellikle enerji konusunda ciddi çalışmalar yapılır, maliyetler düşürülürse mevcut fiyatlardan çok daha ucuza da balık yenir diye düşünüyorum. Bu da tüketimi yani balık tüketimini artıran bir materyal olur. Su ürünleri yetiştiriciliğinin ülke ekonomisine katkısı nedir? Ülkemizde su ürünleri yetiştiricilik sektörü son yıllarda parlayan bir yıldız. Özellikle ihracat bakımından başta Avrupa Birliği olmak üzere farklı dünya ülkelerine ciddi oranda su ürünleri pazarlamaktayız. Bunların başında Türk somonundan tutun da levrek, çupradan, alabalıktan ciddi oranda bir katkısı var ülke ekonomisine. Bu belirlenen hedeflerin şu anda çok üzerine geçmiş durumdayız. Ciddi oranlarda ihracat yapılmakta. Aynı zamanda da ülkemizde balık tüketimi konusunda 12 ay boyunca balığa ulaşılabilirlik söz konusu üretim sektörü sayesinde. Bu şekilde özetleyebiliriz. Peki sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Sektörümüz bence çok güzel olacak. Ama zamanla bazı sıkıntılar aşılacak. Bunlar düzene girecek. Girdi maliyetleri konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. Üretimin geliştirilmesi, kapasitenin artırılması konusunda çalışmaların yapılması gerekiyor. Bence şahsi fikrimi söyleyeyim önce. Ülkemiz bu konuda bir yıldız olabilecek kapasiteye sahip. Potansiyele sahip. Peki su ürünleri yetiştiriciliğini ya da su ürünleri yetiştiricilik sektörünü meslek olarak gençlere tavsiye eder misiniz? Tabii ki de gençler zaten şu anda bu mesleği seviyorlar. Severek de yapıyorlar. Arkadan gelen nesil bu işin biraz daha eğitimini alarak diyeyim daha doğrusu, daha da bilinçli yapacağına inanıyorum. Bölgemizde yapılan toprak havuzculuk sektörü 1985'li yıllardan bugüne gelene kadar tamamen deneme yanılma yöntemleriyle geldi. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntem. Kendi sektörümüzden, kendi bölgemden bahsediyorum. Bu artık gençler bu işi biliyorlar. Bir de eğitim aldıklarında su ürünleri mühendislerimiz var şu anda. Özellikle şu anda çekim yaptığımız işletmenin sahibi ve işletmeyi yöneten arkadaşımız bir su ürünleri mühendisi. Bu çok yani gurur verici, aynı zamanda da isabetli bir iş seçimi diyelim. Başarılı olma şansı çok daha yüksek. Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda bölgenizdeki yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından beklentileriniz nelerdir? Bölgemizde sivil toplum kuruluşu olarak öncelikle kendi birliğimiz var zaten. Birlik olarak biz bu konuda pazarlama, balık kalitesi, balık sağlığı için çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmaların içerisinde üniversitelerimizde balık sağlığının takibi, balık hastalıkları konusunda, yem kalitesi konusunda çeşitli izlemeler, numune almalar, çalışmalar yapılmakta. Su kalitesi konusunda da suyun kalitesi, kirliliği konusunda da çalışmalar yapılmakta. Bu konuda düzenli olarak tesislerimizden Çevre Bakanlığı yetkilileri tarafından, Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından numuneler alınmakta. Balıklarımız numuneler alınarak tahlillere gitmekte, kalıntı izlenimleri falan yapılmakta. Üniversitelerimiz bu konuda gayet, su ürünleri fakültemiz olsun Muğla'daki, Milas'taki veterinerlik fakültemiz de bu konuda gayet ilgili bizimle. Hatta şu an için yeni bir Milas'taki veterinerlik fakültesi yeni bir projeye başlıyorlar balık hastalıkları konusunda. Beraber koordineli bir çalışma yürüteceğiz. Bunun yanında balığın pazarlanması konusunda yerel yönetimlerin bu işin içerisine beklentimi söylüyorum. Girmesi, yani bu konuda belli noktalarda satış reyonları olarak ya da soğuk olarak belli kolaylıkların ve bir kolaylıkların demeyelim daha doğrusu da bir düzenin oluşturulması. Tabii bunun içinde bizim kendi kurumumuz, birliğimiz ve üreticilerimizle koordineli bir çalışma olarak yapılması hem sektörün sürdürülebilirliği açısından
hem fiyat istikrarı açısından hem de vatandaşımızın balığa daha çabuk, daha ucuz ulaşabilmesi açısından çok büyük önem arz eder diye düşünüyorum. Öncelikle vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz, gençlere yönelik söylemek istediğiniz ya da balık tüketimine dair söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ben de teşekkür ediyorum sizlere bu konuda bizimle röportaj yaptığınız için. Ayağınıza sağlık, buralara kadar geldiniz. Gençlerin bu konuda iş kolu olarak bu işi zaten sevdiklerini biliyorum ve ilerleyen zamanlarda daha da çok istihdam sağlanacak. Bu kaçınılmaz bir şu anda gördüğümüz, ileriye doğru takip ettiğimiz sistem bu, onu gösteriyor. Sektörü daha da ileriye götürmek için biraz daha fazla bilimsel bakmak, üretim planlaması yapmak, pazarlama planlaması yapmak, arz talep dengelerini korumak her zaman bizi başarıya götürecektir diye düşünüyorum.